Kısa bir süre önce İskoçya'nın ücra bir kasabasında 18. yüzyıla tarihlenen bir malikanenin çatı arasında bir resim koleksiyonu tespit edildi. Bu koleksiyonda tam 5 adet Osmanlı padişahının tablosu vardı. Ve bu tablolar malikanenin yapılışından bir yüzyıl öncesine, yani 17. yüzyıla tarihlenmekteydi. Peki İskoçya'nın o ücra coğrafyasındaki o malikanede tavan arasında unutulmuş tablolar arasında 5 Osmanlı padişahının tablosu ne arıyordu? Hem o tablo hem de tarihten bu yana Avrupa'nın dört bir yanına yayılmış saraylardan malikanelere, köşklerden konaklara Osmanlı padişah tabloları, saray hayatı, harem ve Osmanlı toplumuna ait ilginç resimler ne zaman ve nasıl yapıldı? Avrupa'nın dört bir yanına nasıl yayıldı ve bu tablolar bize aslında ne anlatmaktadır? Hepsi bu videoda. Evet, konumuza geçebiliriz. İskoçya'da kısa bir süre önce bir malikanenin çatı arasında bulunan enteresan resimler. Bu resimlerin içerisinde 5 tane Osmanlı padişahının tablosu var. Kim bunlar? Özellikle Osmanlı'nın kuruluş devri padişahları. Yıldırım Bayezid, onun oğlu Çelebi Mehmet, onun oğlu 2. Murat, daha sonra Fatih'in oğlu 2. Bayezid ve Kanuni Sultan Süleyman. Bu isimler bizi şaşırtmıyor. Özellikle kuruluş devri padişahlarının ve yükseliş devri padişahlarının bu tabloların arasında yer alması aslında bugün bu videoda size uzunca anlatacağım mevzuların anahtarını bize veriyor. Bu malikanede İskoçya gibi Avrupa'nın kuzey coğrafyasında bir yerde bu padişah resimlerinin ne işi vardı? Bir kere 36 Osmanlı padişahı içinde resmini bildiğimiz en meşhur padişah Fatih Sultan Mehmet. Bazı kaynaklar Bellini'yi İstanbul'a çağırdığını ve kendi tablosunu bizzat kendisinin yaptığını söylüyor. Bazı kaynaklarsa hiçbir Osmanlı padişahın, özellikle kuruluş devri padişahlarının bir ressam önünde poz vermediğini, o tabloların o ressamlar tarafından padişahların saraydan çıkışında, cuma selamlığında, cuma namazına camiye girerken çıkarken alınmış eskizler üzerinden yapıldığına dair iddialar da söz konusu. Ama bilinen bir şey var ki Bellini'nin Fatih Sultan Mehmet tablosu, ki 3 tane tablosu var Bellini'nin Fatih Sultan Mehmet'le alakalı. Ondan önce hiçbir padişahın kendi döneminde bir ressama poz vermediğini, tablosunu, portresini yaptırmadığını biliyoruz. Ama Avrupa sarayları ilk 10 Osmanlı padişahının tablosundan geçilmiyor. Osman Gazi, Orhan Gazi, 1. Murat, Yıldırım Bayezid, Çelebi Mehmet, 2. Murat, Fatih Sultan Mehmet. Fatih ile daha 6 oldu. 6. padişah. Sonra 2. Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman. Kanuni 10. Osmanlı padişahıdır. Peki sonrası da var. Kanuni'den sonra 2. Selim ve 3. Murat'ın da tabloları çokça yapılmış. Yani ilk 12 padişahın tablosu fazlaca yapılmış. Bu arada şunu da unutmayalım. İskoçya'daki o gizemli malikanenin çatı arasında sadece bu 5 padişahın tablosu bulunmadı. Aynı zamanda Timur'un da tablosunun orada bulunduğu görüldü. Timur neden yer alıyor bunların arasında derseniz, sorunun cevabını verirken bu tarz gizemli koleksiyonların içerisinde ilk 12 padişahın dışında Cem Sultan'ın da yer aldığını söylemek isterim. Ve aynı zamanda çok ilginç bir şekilde Memlük Sultanı Kayıtbayı'nda yer aldığını ifade etmek isterim. Yani burada bir gerçek var. 15. yüzyılla beraber. Yani Yıldırım Bayezid'in bir anda o meşhur lakabı almasına sebep olan Yıldırım Harekatı'yla Balkanlarda İtalya sınırına kadar geldiğini biliyoruz. Bugün İtalya sınırında hangi ülke var? Balkanlarda Arnavutluk var.
Bugün Arnavutluğa gidin. Arnavutlar Arnavutça yanında İtalyancayı da ana dil gibi konuşurlar. İtalya ile sınır oldukları için. Yani Adriyatik'in bu tarafında Arnavutluk var. Karşı tarafında İtalya var. Bütün İtalyan televizyonları çekiyor Arnavutluk'ta. Onun için İtalyan kanallarına çok aşinalar. Ve İtalyan diline. Yıldırım Bayezid bütün bir Arnavutluğu fethetmiş. İşkodra Kalesi'ni bir Osmanlı kalesi yapmıştı. O sınıra kadar, yani Karadağ'ın ucuna kadar gelmişti Montenegro. Ve o dönemde Yıldırım'la beraber bütün bir Avrupa artık Osmanlı'yı çok iyi bilir ve Osmanlı'dan o derece korku duyar hale gelmişti. Yıldırım Bayezid. Daha sonra Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu, Balkanların hiçbir zaman kendisinden kopmadığı Çelebi Mehmet ve ardından iki büyük Haçlı ordusunu hak ile yeksan eden, darmadağın eden Fatih Sultan Mehmet'in babası Çelebi Mehmet'in oğlu Sultan II. Murat. Avrupa bu isimleri yakından tanıyordu. Fatih Sultan Mehmet'i anlatmama zaten gerek yok. Fatih Sultan Mehmet'i hiç kimsenin bilmediği kadar iyi biliyorlardı. Kendi akrabaları kadar yakından tanıyorlardı. Ve Fatih Sultan Mehmet'le ciddi ilgileniyorlardı. Çünkü Fatih Sultan Mehmet Doğu Roma İmparatorluğunu yıkmış, Konstantinopolis'i Osmanlı'ya katıp başkent yapmış ve Batı Roma'nın, Hristiyan dünyanın ikinci kanadı olan Roma'yı ve Vatikan'ı tehdit eder hale gelmişti. Onun ölümüyle Büyük Kartal öldü demiş, haftalarca, aylarca büyük kutlama ayinleri yapmışlardı. Fatih Sultan Mehmet'i çok çok iyi biliyorlardı. Fatih Sultan Mehmet'ten sonra 2. Bayezid. Onun döneminde Fatih döneminde yapılan 34 sefer ve alınmış olan toprakların sindirilmesi ve o dönemdeki faaliyetler 2. Bayezid'in de yakından tanınmasına sebep olmuştu. Yavuz Sultan Selim Osmanlı topraklarını 3 kat büyütmüş. Evet, batıya hiç sefer yapmamış ama doğu seferleriyle bugün geliyor, yarın gelecek sözleri, haberleriyle onu da iyi biliyorlardı. Hatta Yavuz Sultan Selim'i iyi bildikleri gibi Yavuz Sultan Selim, hatta onun babası 2. Bayezid döneminde Osmanlı'nın hasmı olan ve Osmanlı ile birkaç mücadelede bulunan Memlük hükümdarı Kayıt Bay'ı da yakından tanıyorlardı. Bakın, daha sonra gelen Kansu Gavri ya da Toman Bay'ı değil ama Kayıt Bay'ı iyi biliyorlardı. Çünkü 40 sene boyunca Mısır'la beraber hemen bütün Orta Doğu'yu yönetmiş bir hükümdardı. Aynı zamanda Venedik topraklarının bir kısmına haraca kesmiş, Kıbrıs'ı yönetmekteydi ve Akdeniz'de at oynatan, gemi yürüten önemli bir hükümdardı. Memlük hükümdarı Kayıt Bay. Cem Sultan'ı yakından tanıyorlardı. Fatih Sultan Mehmet'in ölümüyle oğulları arasında baş gösteren taht kavgasında Cem Sultan önce Rodos şövalyelerine sığınıp Trakya'ya geçmeye çalışmış. Rodos şövalyeleri kendisini esir etmiş. Önce Rodos'ta, daha sonra Fransa kralı bünyesinde yıllarca Fransa'da, ardından Vatikan'da Papa'nın yanında kalmıştı. 14 yıl gibi bir süre Avrupa'da dolaştırılmıştı Cem Sultan ve Roma'da ölmüş. Cenazesi çok sonraları Osmanlı'ya teslim edilmişti. Onun için başta papalık, Fransa devleti ve bütün Hristiyan Avrupa Cem Sultan'ı, Büyük Kartal'ın, Fatih Sultan Mehmet'in oğlunu yakından tanımaktaydılar. Kanuni Sultan Süleyman. Onu kim bilmezdi? O, Avrupalıların tabiriyle Muhteşem Süleyman'dı. Avrupa'nın kalbini onun kadar hiç kimse titretmemişti. Türkler geliyor sözü asırlarca onların zihinlerinde Kanuni'den dolayı yer alacaktı. 46 yıllık saltanatında, 72 yıllık hayatında 17 büyük seferin 13'üne bizzat katılmış ve Kutsal Roma Germen İmparatoru Şarlken, kardeşi Ferdinand başta olmak üzere Avrupa krallarının yüreğini ağzına getirmişti. İşte bu isimler, bu ihtişamları, şöhretleri, Avrupa'yı titretmeleri dolayısıyla bütün bir Avrupa'nın zihinlerinde hem bir ciddi korku hem de hayranlık uyandırıyorlardı. Bundan dolayı Avrupalılar onları yakından biliyor. Duydukları bu saygıyla, ilgiyle onların resimlerini evlerinin, şatolarının, saraylarının baş köşelerine asmak için birbirleriyle adeta yarışıyorlardı. Kanuni'den sonra 2. Selim ve 3. Murat da
bu ihtişamın aslında son halkalarıydı. İşte onun için bu 12 padişah yakından tanınıyor ve Avrupa saraylarında en çok onların resimleri yer alıyordu. Peki Avrupa'da Osmanlı'ya karşı genel bir ilgi var, hayranlık var ve korku var. Bunun sebebiyle zenginlerin, soyluların, asillerin, en başta da kral ve kraliçelerin saraylarını bu ihtişamlı adamların resimleriyle süslemeye çalıştığını biliyoruz. Peki bu süsleme işini yaparken bu resimleri yapan adamlar kimlerdi? İşte bunlardan size birkaç ismi bir sanat tarihçi olarak örnek vermek istiyorum. Bu isimleri yakından tanımalıyız. Çünkü Avrupalılar zaten bu tabloları sonuna kadar satın almaya yatkındılar. Ama birilerinin bu tabloları yapıp Avrupa insanına, krallarına, yöneticilerine servis etmeleri gerekiyordu. Bu isimler kimlerdi? Bu isimlerden ilki Paolo Giovio. Kendisi İtalyan asıllı bir tarihçi, hem de bir Rönesans tarihçisi. Rönesans deyince hemen akla Rönesans sanatçısı, Rönesans ressamı, Rönesans heykeltıraşları geliyor. Rönesans'ın tarihçileri de vardı ve Paolo Giovio bu tarihçiler içerisinde enteresan bir adamdı. Paolo Giovio'nun hayatını okurken kendime çok benzettim. Neden? Ben mesela tarih okurken görsele çok önem veririm. Yani annemin resim yapmasından dolayı olabilir bu. Ya da görsel hafızamın çok kuvvetli olmasından olabilir bu. Hani gördüğüm simaları unutmam. İnsanları, tarihteki olayları mekanlarıyla, şahısları kıyafetleriyle, tablolarıyla, minyatürleriyle, yaşadıkları binalarıyla, dokundukları sanat eserleriyle tanımaya ve tanıtmaya çalışırım. Onun için benimle takılanlar, gezenler ne derler? Anlattıklarınız hem ilgimizi çekiyor hem de unutmuyoruz derler. Sebebi bu. Normalde kuru kuruya bu şurada doğmuş, burada ölmüş, burada savaşmış diye anlatsam sıkılır ve unutursunuz. Ya da bir eseri anlatırken bu yapmış, bu yıkmış, bu tamir etmiş desem yine sıkılır ya da hızla unutursunuz. Ama ikisini bir araya getirir, gerçek hikayeleriyle beraber anlatırsanız, yani tarihle sanat tarihini harmanlarsanız ortaya muhteşem bir şey çıkar. İşte bu Paolo Giovio denilen adam geç Rönesans döneminin tarihçisi. 1512 yılı, bakın çok önemli bir tarih, 1512. Kanuni Sultan Süleyman'ın padişah olmasına daha 8 sene var. Tutmuş ve farklı bir koleksiyon yapma kararı almış. Nedir bu? Dünyanın o tarihte bilinen en ünlü isimlerinin resimlerini toplama. Resimlerini toplama. Sadece bir koleksiyoner değil bakın bu adam. Çünkü hiç kimsenin yapmadığı bir şey yapacak. Hiçbir koleksiyonerin yapmadığı bir şey yapacak. 1512'den 1547'ye kadar, bakın 30 seneye yakın bir süre, büyük bir çaba içinde ve çok büyük bir servet harcayarak. Sadece servet değil, hayatını incelediğim zaman şok oldum. Adam resim toplamak için her yola başvurmuş. Hırsızlık var, rüşvet verme var, her türlü yol var. Yeter ki bu resimler toplansın. Bazılarından direkt istemiş, bazılarından indirekt istemiş. Bazılarının peşine ressamlar takmış, resimlerini yaptırmış. Bazıları ölmüş, ünlülermiş. Onların paralarından ya da onlara ait bir takım görsellerden resimler bulmuş, devşirmiş. Ve bu uzun çabanın neticesinde 1547 yılında tam 484 portreyi bir araya getirmiş. 484 portre. İşte bu portrelerin içerisinde Memlük Sultanı Kayıtbayı'nda Osmanlı'nın sultanı olamamış sultan ünvanı şehzadesi Cem Sultan'ın da, meşhur Orta Asya'nın ünlü hükümdarı Timur'un da ve tam 13 adet Osmanlı padişahının da tablosu yer almış. Osman Gazi'den 3. Mehmet'e kadar. Bunların hepsini toplayıp bir araya getirmiş. Yani yaşadığı yıllar Kanuni Sultan Süleyman hüküm sürdüğü yıllar. 1512'de aslında toplamaya başladığında 1512 önemli bir tarih. 2. Bayezid'in tahtı oğlu Yavuz Selim'e bıraktığı tarih. Yani 2. Bayezid'in son yılı, Yavuz Sultan Selim'in bütün bir yılı, aynı zamanda Kanuni Sultan Süleyman'ın saltanat yıllarını görmüş. Öldüğü 1557 yılında Kanuni Sultan Süleyman hala tahta bulunmaktaydı. Ve işte 484 adet tabloyu toplayacak. İtalya'da Como Gölü vardır meşhur. O Como Gölü'nün kenarında bir malikanede bu müzesini kurma hayalini sürdürmüş, yaşatmış ve bunu başarmış. 484 tablo. Ama işin acı yanı, onun ölümünden kısa bir süre sonra bu hayatını adadığı koleksiyon parçalanmış.
Onun bunun elinde kalmış ama o günlerde Floransa, biliyorsunuz İtalya diye bir devlet yok o günlerde. İtalyan şehir devletleri var. Floransa bir şehir devleti, öbür tarafta Venedik bir şehir devleti, Cenova merkezli Cenevizliler bir şehir devleti. Floransa'nın başında çok zengin ve sanata da ölümüne destek veren bir aile var. Mediciler. İşte bunlardan bir tanesi Cosimo de Medici o günün ünlü ressamlarından birini tutuyor. Tuttuğu bu ressam ünlü Venedikli ressam Cristofano. Cristofano'ya size az önce bahsettiğim Paolo Gioio'nun koleksiyonunun kopyalarını yapmasını istiyor. Ve koleksiyonlar yapılmaya başlıyor. Bakın bir sorunun cevabını size yavaş yavaş vermeye başladım. Soru neydi? İskoçya'da, ücra bir coğrafyada, bir malikanede çatı arasında 5 Osmanlı padişahının tablosunun ne işi var? İşte onun cevabını veriyoruz bakın yavaş yavaş. Kopyalar. Hayran olunan bir devlet. Bu devletin hükümdarları, bu hükümdarların tabloları yapılıyor. Sonra bu tabloları gören herkes ben de istiyorum onlardan diyor. Abi onları yakından tanıyorum. Ben de istiyorum. Ben de görmek istiyorum. Benim de evimde bulunsun. Benim de duvarımda yer alsın. Benim de sarayımı süslesin. Ben bazı turlarda örnek veririm. Bugün bizim teenager gençler var ya, bu Blue çağının gençleri. İşte Avrupalı topçulara, popçulara çok meraklılar diye bazen serzenişte bulunuruz. Bizim liseli gençlerin odalarına bir giriyorsunuz, duvarlarda Avrupalı pop sanatçılarının posterleri, yok işte ünlü futbolcuların, basketbolcuların posterleri falan. İşte düne kadar Avrupalıların evlerinin duvarlarını sizin dedelerinizin tabloları süslemekteydi. Bunu da bilmek son derece önemli. Ne dedik? Paolo Gioio'nun bu ünlü koleksiyonundan Mediciler bu kez Cristofano eliyle tabloları kopya yapmaya başlıyorlar. Cristofano tam 37 sene boyunca Paolo Gioio'nun bu koleksiyonunu kopyalamaya çalıştı. 37 sene uğraşıyor, biliyor musunuz? Mediciler demek ki adamı maaşa bağlamışlar. Bize çalışacaksın kardeşim, dışarıdan başka iş almayacaksın demişler. Ve 37 sene boyunca bu Mediciler adına kopyalanan muhteşem koleksiyon bugün Floransa'da Uffizi Galerisi'nin duvarlarını süslemeye devam etmekte. Ama tabii bir kısmı da sağa sola yayılmış. O kopyaları yapılırken orijinalleri de dört bir yanda farklı malikaneleri, koleksiyonları süslemiş. Tabii Osmanlı padişahlarının tablolarının prim yapması ve bir şekilde Avrupa'ya belli bir kalıpla taşınması bunların kopyalarını çoğaltmış. Ve ard arda başka kopyalar da yapılmış. Şimdi 16. yüzyılın sonuna kadarki padişahlar ve İstanbul kapalı kutu. Öyle herkes kolay kolay İstanbul'a gelip de sultanım bir dur da resmini yapayım. Böyle bir durum söz konusu değildi. 17. yüzyıl padişahlarının tablolarını da böyle kolay kolay yapamıyorlardı. Ama artık bir fark vardı. Osmanlı'nın Lale Devri dönemiyle beraber Avrupa'ya Osmanlı geçici elçilik heyetleri göndermeye başlamıştı. Bizim bugün Kıbrıs'ta Magosa'da kabri bulunan 28 Mehmet Çelebi'nin Fransa'ya geçici elçi olarak gönderilmesinin ve gönderildiğinde tutmuş olduğu hatıraları bir okuyun, şok olursunuz. Ya biz neymişiz vallahi dersiniz. 28 Mehmet Çelebi ekibiyle Fransa'ya gidiyor. Gittiğinde Ramazan ayı, ben size bunu daha sonra ayrıca bir video yapar anlatırım. Yani adamlar iftara oturuyorlar. Onlarca Fransız asilzadesi, balon etekli Fransız matmazelleri dahil, kadınlı erkekli hepsi seyrediyor. Bunlar nasıl yemek yiyorlar diye. Bizimkiler namaza duracaklar, teravih namazı. Kadınların hepsi izlemek istiyor. Bizimkilerden özel izin alıyorlar. Diyorlar ki siz ibadet yaparken bizim hatunlar izleyebilirler mi? Fransız matmazelleri. Kral, kraliçe hepsi dahil. Ne yapsın bizimkiler? Tamam izleyin diyorlar. Teravihe duruyorlar bizimkiler. Teravih namazı ya 33 rekat. Ve izliyorlar. Merakla, heyecanla izliyorlar. Düşünsenize o bir saatten fazla süren ibadeti. Ve bu günlerce, haftalarca sürüyor. Bu kadar hayranlar bize. Duruşumuza, bakışımıza, kıyafetlerimize, ibadetimize, her şeyimize meraklılar. Böyle bir merak var. 17. yüzyılda tabii biz geçici elçilik heyetlerini göndermeye başlayınca Avrupa'ya bu kez onlar da bize gönderiyorlar. Onların elçilik heyetleri geldiği zaman mesela o günlerde elçilik heyetlerinin ressamları var.
İşte o ressamlardan biri de Van Moor'dur, meşhur. Lale Devri döneminde İstanbul'da bizim ressamımız Levni, İstanbul'u, Osmanlı Sarayı'nı, saray törenlerini çizerken Van Moor da 3 boyutlu tablolarla çiziyordu. Elçilik heyetleri geliyor İstanbul'a. Bizimkiler de az değil. Elçilik heyetlerine İstanbul'da Topkapı Sarayı'nı öyle her istedikleri zaman kabul etmiyorlar. 3 ayda bir Yeniçerilere bizimkiler ulufe veriyorlar. Ulufe sarayın o birinci avlusu, Birun avlusunda olur. O muhteşem bir merasimdir. Binlerce askere yemek verilir. Daha sonra o yemekte çanak yağması falan yaptırılır. Ulufeler dağıtılır. İsteniyor ki yabancı elçiler bu törenleri de izlesinler. Bizim o ihtişamı görsünler. Elçiler atlarıyla, atla birlikleriyle at sırtında getiriliyorlar Topkapı Sarayı'na. Babüsselam Kuleli Kapı önünde hepsi attan iniyor. Kılıçlarını bırakıyorlar. O şekilde Kuleli Kapı'dan içeri giriyorlar. Girdiklerine bizim Yeniçerileri görüyorlar. Çanak yağması yaparken, ulufelerini alırken. Van Moor bunların hepsini çizmiş. Hepsini. Daha sonra kubbe altına geçiyorlar. Adalet Kulesi'nin altına. Divan-ı Hümayun'un toplandığı yerin yanındaki odada sadrazam bunlara yemek ikram ediyor. Ardından divan toplantısını izliyorlar. Bunu takip ediyorlar. Bunlar hep gövde gösterisi. Osmanlı'nın gövde gösterileri. Divan toplantısı sonrasında Babus Saade'den içeriye birkaç adım sokulup hemen içeride ne var? Girişte arz odası var. Arz odası kapının önüne bilerek yapılıyor. Daha içerilerde padişah normalde arz odasında durmuyor ki. İçeride has odada kalıyor. Ama oralara bir yabancı ecnebinin sokulması mümkün değil. Bundan dolayı arz odasına giriyorlar. Girdiklerinde padişaha ellerindeki o işte emniyet mektuplarını sunuyorlar. Arzlarını yapıyorlar. Padişah konuşmuyor hiçbirisiyle. Sadece padişahı görüyorlar. Padişah adına sadrazam 3-5 kelam ediyor. Ondan sonra hadi çıkın diyor. Eğile eğile çıkıyorlar. Yani Osmanlı'da asırlar boyunca diplomasi yok. Çünkü Osmanlı'nın diplomasiye ihtiyacı yok. Çok güçlü. Gerek duymuyor. Zayıf devletler diplomasiye ihtiyaç duyarlar. Avrupa'da diplomasi en güçlü devlet hangisidir? Venedik'tir. Avuç kadardır. Diplomasiye ihtiyacı vardır. Bazı şeyleri konuşarak ya da bir takım siyasi manevralarla çözer. Osmanlı'nın buna ihtiyacı yoktu yüzyıllarca. Koca bir ordusu vardı. Canın istiyor mu istemiyor mu kardeşim diyordu. Şarkene Kanuni postayı koyuyordu. O kralı serbest bırak diyordu. Bir mektupta serbest bıraktırıyordu. Diplomasiye, kıvrak oyunlara ihtiyacı yoktu ama sonra zayıflayınca Osmanlı'nın da diplomasiye ihtiyacı oldu. 16. yüzyıl Osmanlısını bize taşıyan önemli Avrupalı, yine İtalyan ressamlardan bir tanesi de Paul Veronese. Paul Veronese 1528-1588 yılları arasında yaşamış. Bakın 1528. Hangi tarih? Kanuni tahta geçeli 8 sene olmuş. 1588'de tahta kim var? 1566'da Kanuni öldü. 8 sene oğlu 2. Selim hükümdarlık yaptı. 1574'e kadar. 1574'ten sonra 21 sene onun oğlu 3. Murat hükümdarlık yaptı. 74, 84, 94, 95. 1595'e kadar. Az önce Paul Veronese için ne dedik? 1588 dedik. Ölüm tarihi. Yani öldüğünde Osmanlı tahtında 3. Murat vardı. İşte Paul Veronese ne yapıyor? Osman Gazi'den kendi hayatı döneminde gördüğü bütün padişahlar dahil sonuncusu kim? 3. Murat. Onlara ait farklı bir seri tablo hazırlıyor. Bu da Paul Veronese koleksiyonudur. Osmanlı padişahları ile alakalı. İşte az önce bahsetmiş olduğum İtalyan ressamlar, işte Van Moor olsun, Paul Veronese olsun. Bunlar kendi dönemlerinde kendi şahit oldukları yaşantılarına şahit oldukları padişahlar ve onun öncesine. Sonrasını bilmiyorlar. Sonrasında kim gelecek? Nereden bilsin adam? O kendi dönem ve öncesinin bütün padişahlarının koleksiyonlarını hazırlamışlar ve bu koleksiyonları sağa sola satmışlar. Ve bu işten çok büyük gelir elde etmişler. Sadece Osmanlı padişahlarının müstakil tablolarını yapmamışlar. Kendi farklı konulara hitap eden tablolarına Osmanlı padişah tablolarını da, yani Osmanlı padişahlarının figürlerini de sokuşturmuşlar. Mesela az önce bahsettiğim bu Paul Veronese 1528-88 arasında yaşayan bu ünlü İtalyan ressama döneminde tabi bir sürü tablo sipariş edilmiş. Kendisi Verona doğumlu. Venedik'te o günlerde artık yaşını başını aldığı ve sanatta kendisini ispatladığı yıllarda Venedik'te bir yangın çıkıyor. Venedik saraylarının yeniden elden geçirilmesi gerekiyor ve onu Venedik'e çağırıyorlar. Aslında çok ilginç. Verona'da doğduğunda
10 tane kardeşi var bakın yani. Yani 10 çocuklu bir ailenin 5.'si bu. Ama resme çok kabiliyetli. Babası ressamlık yapan amcasının yanına gönderiyor. Orada yetişiyor. Venedik saraylarına çağrılıp orada resimler yapıyor. Bir süre sonra Venedik'te bir sürü ada var. Bu adalardan bir tanesinde bir Benedikten manastırı var. Benedikten manastırının rahipleri manastırın bütün bir duvarını kaplayacak devasa bir tablo sipariş ediyorlar. Bu tablo Hz. İsa'nın hayatıyla alakalı. Hz. İsa'nın peygamber olduktan sonra ilk mucizesi olarak adlandırılan o meşhur Kana düğünü vardır. Yani bir düğüne davet ediliyor. Tabii ki bu bir Hristiyan anlatımı. Katılmış olduğu düğünde bakıyor insanların içebileceği bir içecek şu bu yok. Orada küpler var, boş küpler. Küpleri suyla doldurmalarını söylüyor. Dolduruyorlar. İşte kendisi dua ediyor. Küplerdeki su şaraba dönüşüyor. Hristiyanlıkta bu meşhur bir anlatımdır. Kana düğünü mucizesi diye geçer. Ve Benedikten rahipleri Kana düğününü resmetmesini istiyorlar. Normalde nasıl resmetmesi lazım? Şimdi olay milattan sonra 30'larda cereyan etti. Hazreti İsa'nın peygamberlik yılları. O dönemde olay yeri Filistin toprakları. Hurma ağaçları var. O günün coğrafyası, evleri var. Ama bu sanatçılar biraz asi ruhlu oluyorlar. Hep öyledir ama. Hani bir sanatçıya %100 bir şey dikte edemezsin. Böyle yapacaksın, böyle edeceksin. Ben de biraz öyleyim. Hani ucundan sanat tarihçiyim. Mesela çok olur. Ben mesela konferansa giderim. Hocam biraz da bize anlat. Hocam biraz da şu konuya ağırlık ver. Çok ayıp aslında yani. Sen oraya anlatmaya gelen, konuşmaya gelen sanatçıya, konuşmacıya şunu biraz fazla, şunu biraz eksik. Bunlar ayıp şeyler aslında. Tabii ben kırmıyorum insanları. Gülüp geçiyorum ama tabii ki bildiğimi anlatıyorum nihayetinde. Çünkü ben orada sahnede bir sanat yapıyorum. Benim sanatımı kimse eğip bükemez. Kimse kendine çekemez. Benim sevdiğimi yücelt, benim sevmediğimi yer. Bunu hiç kimse yapamaz. Bakın 45 yaşındayım ve 25 yıldır Türkiye'nin dört bir yanında konferanslara gidiyorum. Ve gittiğim hemen her yerde bu bana hep söylenmiştir. Hocam bizimkileri biraz parlat. Hiçbir zaman yapmadım. Ve ölene kadar hiçbir zaman da yapmayacağım. Sadece gideceğim, tarih ve sanat tarihi anlatacağım. Bilmem ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Çok girmeyeyim o konulara ama anladınız siz. Sonra resim yapıyor Kana mucizesini. Hazreti İsa'yı o dönemde o coğrafyayla anlatacakken tutuyor, alıyor, İtalya'nın 16. yüzyılına getiriyor. 16. yüzyıl İtalya'sı, o günün böyle binaları, heykelleri, orada böyle kocaman bir masa kurulmuş. Hazreti İsa, havariler, ama tutuyor. Sadece havarilerle Hazreti İsa yapmıyor. Oraya o düğünde olması gerekenleri yapıyor ama kimleri yapıyor? O dönemin ünlü yazarlarını, ressamlarını, hatta o dönemde yaşamakta olan ünlü devlet adamlarını çiziyor. Hazreti İsa'nın yanına aynı masaya kimleri koyuyor? Kanuni Sultan Süleyman'ı koyuyor. Hürrem Sultan'ı koyuyor. İngiltere Kraliçesi Marie'yi koyuyor. Kutsal Roma Germen İmparatoru Charles'ı, Karl'ı koyuyor. Fransa Kralı François'ı koyuyor. İşte budur ya. Özgür düşünce. Benim dediğimi yap. Yapmıyorum kardeşim. Kendi bildiğimi yapıyorum. Frida Kahlo'nun filmini izlediniz mi? Kocasıyla beraber ne yapıyor? O günlerde tabii kaldıkları ülkede tablo yapmalarını istiyorlar. Adamlar sol görüşlü. Komünist Frida Kahlo ve kocası. Yaptıkları tablolarda oraklar, çekişler yapıyorlar. Millet deliye dönüyor. Bunları niye yaptınız? Ben ressamım. Bu da benim tasarrufum. Canınız isterse diyor adam yani. Onun için sanatçılar özgürdür. Sanatçıların ruhları sınırlanamaz. Ve belli bir çerçeve içine konulamaz. Benim istediğimi çizmek zorundasın diyemezsiniz. Sadece şunu eleştir, bunu öv diyemezsiniz. Özgürdür. Görür, bakar. İstediğini över, istediğini yerer. Tablolarıyla yapar bunu. Tablolarıyla yaptığı için de ölümsüzdür. Ya konunun dışında olacak ama bir gün Roma'ya giderseniz Sistina Şapeli'ne gidin. Sistina Şapeli'ndeki o muhteşem resimleri biliyorsunuz. Michelangelo yapıyor. Michelangelo bunları yaparken orada Papa'nın yardımcısı pis bir adam var. Durmadan Michelangelo'yu dürtüyor. Öyle yapma, böyle yapma. Michelangelo tabii en yukarıda meleklerden cennete işte ve aşağıda yerin altında cehenneme kadar hepsini çiziyor. En son tabii yapıyor, hepsini bitiriyor. Papa ve bütün ekip geliyorlar, bakıyorlar tabii bir noktada hayran kalıyorlar. Eleştirdikleri şeyler de var ama seslerini çıkaramıyorlar. O Papa'nın yardımcısı olan kötü niyetli adam bir bakıyor. Michelangelo onu cehennemdeki zebanilerin başı olarak çizmiş.
Sen ressama, sanatçıya, toplumun önündeki düşünürlere, tarihçilere karışırsan adam seni öyle bir çizer, öyle bir yazar. Kıyamete kadar onun çizdiği gibi kalırsın. Onun için sanatçıyla, düşünenle, yazanla, hele tarih yazanla iyi geçinmek lazım. Sonra artık 1700'lü yılların sonlarına geliyoruz ve İstanbul'da Avrupa ülkelerinin kalıcı elçileri var. Zaten Avrupalıların Osmanlı ülkesinde ve başkent İstanbul'da elçilik binaları açmaları aslında Fatih ve Kanuni ile başlıyor. Fatih'in Venediklere elense çekmesiyle Venedikler geliyor. Bugünkü Pera İstiklal Caddesi'ne, Kanuni'nin François'nın Fransa'sına elense çekmesiyle Fransızlar geliyorlar. Ve böylece adım adım ilerliyor. Taksim Beyoğlu turlarını çok severim ben. Sık sık Taksim Beyoğlu turu yaparım. Yılda böyle 3 tane, 5 tane. O turlarda Galata Mevlevihanesi'nden Taksim Anıtı'na kadar yürürüz ve sağlı sollu Osmanlı'nın tamamen bürokrasi hayatını konuşuruz. Hollanda elçiliği nasıl kuruldu? İşte İngiliz elçiliği nasıl kuruldu? Rus elçiliği nasıl kuruldu? Hepsinin hikayesi var. Hepsinin Osmanlı ile dostluğu var, düşmanlığı var. Çok önemlidir. İstiklal Caddesi milletin volta attığı bir caddedir. Düne kadar Moda Caddesi'ydi. Bugün Kebapçılar Caddesi aslında Osmanlı'nın bürokrasi caddesidir. Bu gözle İstiklal Caddesi kesinlikle gezilmelidir ve bize anlatacağı çok şey vardır. İşte o yıllarda, yani 1760'lı yıllarda İstanbul'da Fransa devletinin bir elçisi var. Comte de Vergennes. İşte bu Comte de Vergennes döneminde vazife yaptığı İstanbul'a ve Osmanlı'ya o kadar hayran ki adam tutuyor, kendisi ve karısı Osmanlı yönetici kıyafetleri giyiyorlar. Kendisi böyle Osmanlı padişahlarının, sadrazamlarının giydiği kıyafeti giyiyor. Karısı da Osmanlı saray hasekilerinin, hanımlarının, padişah eşlerinin giydiği kıyafetleri giyiyor. O gün kendi tablolarını yaptırıyorlar. Ünlü bir ressam, hem de Malta şövalyelerinden Anton adında bir adam bizzat bu Comte de Vergennes tarafından İstanbul'a getiriliyor ve yıllarca İstanbul'da ona vazife veriliyor. İşte şunun tablosunu yap, bunun tablosunu yap. Ya şimdi bugün düşünün. Türkiye'de de belediyeler var. Belediye başkanları var. Hatta ufacık belde belediye başkanları var. Her belediye başkanının yanında ne vardır? Fotoğrafçı vardır. Belediye başkanı böyle gezerken fotoğrafçı onu çeker. İşte teyzenin elini öperken, orada bir çocuğun başını okşarken. Vardır böyle belediye başkanlarının. Orada insanları kucaklarken. Bunlar seçim yatırımıdır. Yarın böyle seçimlerde, billboardlarda o fotoğraflar kullanılır. Bak sizi böyle kucakladık, böyle sevdik, böyle öptük, kokladık diye. İşte o günlerde fotoğraf makinesi yok. Ne var? Tablo var. Tablolar. Adamlar tablolar yapıyorlar. İşte bu Comte de Vergennes'de o gün bahsetmiş olduğum bu Malta şövalyesi, ressam Anton'u çağırıyor. Hem kendisi hem karısı bir güzel giyiniyorlar. Hatta oturuşlarını bile Osmanlı usulüyle yapıyorlar. Karısı da bağdaş kuruyor. Osmanlı kadınları da bağdaş kurardı. Kendisi de bağdaş kuruyor. Bu şekilde tablolarını yaptırıyorlar. Ya bu tabloları. Aslında her bir tabloyu benim size bir YouTube videosunda ayrı ayrı anlatmam lazım. Adam bağdaş kurmuş, oturmuş. Arkasını böyle şiltelerle desteklemiş. Karısının arkasında samur kürk var. Kendisinin arkasında siyah kürk var. Kürkler böyle arkaya atılmış. Elini yastığa doğru koymuş. Bağdaşını kurmuş. Bir eline tesbih almış. Tesbih tutuyor adam elinde. Çok komik ya. Hani bize göre çok sıradan, az çok bildiğimiz manzaralar, duruşlar. Ama onlar için çok orijinal, çok farklı. Hayran adam. Adam Avrupa'da malikanesinin bir odasını şark usulü donatıyor. Şark odam var. Şark dediği sizin dedenizin, ninenizin odası. Bu kadar hayranlar, bu kadar meraklılar. Onun için bu tablolara bakıp vay be biz neymişiz ve bir dönem derken uzunca bir dönem. Ne kadar özenilmişiz, imrenilmişiz ve taklit edilmişiz diyebilmek lazım. Bu tabloları çocuklarımıza, torunlarımıza kesinlikle göstermek lazım. Bak biz zamanında neydik ve senin özendiğin Avrupalılar bir dönem sana, senin geçmişine, onların giyimlerine, kuşamlarına, duruşlarına, ellerinde tuttuklarına bile ne kadar ehemmiyet gösteriyorlardı diyebilsinler. Biz diyebilelim, bizim gençlerimiz de bunu öğrensin. Hakikaten son derece önemli. Ben konferanslarımda, atölyelerimde hep bu tabloları anlatıyorum. Biliyorsunuz pandemi döneminde 1,5 sene boyunca tam 48 tane tarih atölyesi yaptım. www.gezikitap.com sitesinde bu 48 atölye hala duruyor ve hala oradan bu atölyeleri alıp izleyebilirsiniz. Ve 3,5-4 saatlik bu atölyelerde yüzlerce değil binlerce resim kullandım. Gravürler, minyatürler, tarihi tablolar.
Onlardan yola çıkarak gerçeği ve doğruyu öğrenmeye çalıştık. Uzun lafın kısası. Örneklerini çoğaltabileceğimiz bu ressamlar ve bu ressamlara para verip onlara bu tabloları ana kaynağından ya da indirekt kopyalayarak yaptıranlar yüzyıllar boyunca İskoçya'dan Alman prensliklerine, Avusturya krallıklarına, Balkan coğrafyasının devletçiklerine kadar zenginler, asiller, soylular ve tabii ki krallar. Dört bir yanda bunları koydular. Saraylarının duvarlarını bunlarla süslediler. Mesela beni Türkiye'den sonra dünyada en çok izleyen ülke Almanya. İstatistiklerden görüyorum. Yani beni 100 kişi izliyorsa 100 kişiden 7'si Almanya'dan izliyor. Mesela Almanya'dan izleyenler. Tam Orta Almanya'da bir şehir söyleyeceğim size. Würzburg. Würzburg'a giderseniz işte Würzburg'u biliyorsunuz işte. Frankfurt, Stuttgart, Würzburg. Bu üçgen içerisinde bulunan önemli bir Orta Avrupa şehri. Würzburg'un göbeğinde zamanında Würzburg Krallığı'nın kullandığı Würzburg rezidansı var. Girin bir gün içerisine. Biletinizle gireceksiniz. Üst kata çıkın. Başınızı kaldırın. Devasa tablolar göreceksiniz. Yani bütün tavanlar muhteşem tablolarla çevrili. Ve bunların içerisinde yüzünüzü duvarlara çevirip baktığınızda tam 10 tane Osmanlı padişahının tablosunun size baktığını göreceksiniz. Almanya'da Würzburg rezidansının duvarlarında İtalyan ressamların bu ana kaynak tablolarından kopya edilmiş ve sarayların duvarlarını süslemiş. Nürnberg Prensliği'nin, Potsdam Prensliği'nin, Prusya Krallığı'nın hepsinin saraylarında bunlar vardı. Bunları asmayı seviyor. Bunları asarak şeref buluyor ve bununla da övünüyorlardı. İşte İskoçya'daki o malikanenin çatı arasındaki 5 Osmanlı padişahı ve Timur'un tabloları da o büyük ihtişamlı dönemin izlerini Avrupa'ya taşımış ve onlarcası kopyalanmış Osmanlı Türk tarihi tablolarından sadece birkaçı. Bir temenni ve dua ile bitirelim. Yarın Yüce Yaratıcı bize öyle güzel ve anlamlı günler göstersin ki yine bizim medeniyetimizin, bizim yaşantılarımızın tablolarını yapıp duvarlarına asıp bununla bütün bir dünya övünür hale gelsin. Keşke olabilse.